Herkese merhaba. Bugün de yine yepyeni bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Böbrek hastaları için örnek kahvaltı modeli sunacağım sizlere. Bu konuyu seçmemin özel bir sebebi var. Çünkü böbrek hastalarımız ve böbrek hastalarıyla ilgilenen, onların yemeklerini hazırlayan hasta yakınları veya hastaların kendileri çok zorlanmaktadır. Çünkü çok kısıtlı, seçeneklerimiz az olduğu için hastalar kahvaltıda ne yiyeceğini şaşırabilmektedirler, zorlanmaktadırlar. Ben de bu zorluklarını bildiğim için sizlere yardımcı olayım, onlara yardımcı olayım diye bu videoyu yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi tüm böbrek hastalarının tüketebileceği örnek kahvaltı modelinden bahsedeceğim. Yani tüm böbrek hastaları derken protein kaybı olan, şeker hastalığı olan, tansiyon olan, diyalize giren, girmeyen, GFR değeri düşük, yüksek, tüm hepsine geçerli olan genel kuralı bahsedeceğim. Yeri geldiği zaman da özellik varsa da bunu sizlere vurgulayacağım. Tabii bunu yapabilmek oldukça zor oldu ama çok zevkli oldu. İnşallah faydalı olur sizler için. Şimdi böbrek hastalarının kahvaltıda tüketebileceği 24 tane besin ögesi var arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunları sayacağım sizlere ve bu besinleri kullanarak örnek bir kahvaltı nasıl olur sizlere sunacağım. 24 besinimiz hangisi? 1. Ekmek, börek, kurabiye, poğaça, kek, pankek, pasta, çay, limonata, ayran, kefir, süt, elma suyu gibi içecekler, yumurta, menemen veya omlet, zeytin veya zeytinyağı, tereyağı, peynir, bal, elma reçeli veya gül reçeli gibi tatlılar, meyveler, çorbalar, közlenmiş domates, patlıcan, biber, soğan veya sarımsak, közlenmiş mantar, marul, roka, maydanoz, salatalık, kuru yemişler, haşlanmış patates, baharatlar, sebzeli krep, makarna, köfte ve elma sirkeli, zeytinyağlı lahana turşusu. Bakın arkadaşlar birçok besin ögemiz var bizim. Bunları rahatlıkla kahvaltıda da tüketebiliriz. Yalnız GFR değeri 15'in altında olanların normalde tüketmeyeceği bazı besin ögelerinden de bahsettim. Ne bunlar? Salatalık, marul, roka, maydanoz ve tereyağı. Biz GFR değeri 15'in altında olanlara önermiyoruz. Yalnız hasta ve hasta yakınları çok bilinçliyse, yeme içmesine çok sıkı dikkat ediyorlarsa bu saydığım ürünleri de, yani roka, maydanoz, salatalık, tereyağı gibi ürünleri de abartmadan yine tüketebilir. Hastanın durumuna bakıyorum. Eğer dikkat etmeyecek, hata yapacaksa, kontrollerine düzgün gelmiyorsa o zaman GFR 15'in altında olanlara kesinlikle vermiyorum. Diğerlerine de ölçülü veriyorum. Zaten GFR değeriniz 60'ın üzerinde olduğu zaman, fosfor, potasyum değerleriniz normal oldu mu bu saydığım ürünlerin hiçbirinde hemen hemen bir kısıtlamaya gitmeden verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim tüm böbrek hastalarının tüketebileceği, yapabileceği örnek bir kahvaltı modeline. Burada da 11 tane ürünümüz var bizim arkadaşlar. Bunları kullanarak bu kahvaltıyı sizlere sunuyorum. Ne bunlar? Ekmek, peynir, zeytin, çay, çorba, yumurta, patates, bal, biber, domates, elma, karpuz, badem, fındık ve ceviz. Bunlardan oluşuyor. Şimdi birinci maddemize gelelim. Ekmek. Ekmeği biz normalde günde 3 dilim kadar öneriyoruz hastalarımıza. Kahvaltıda da 1 veya 2 dilim hafif kızarmış tuzsuz ekmek. Yani 35 ila 70 gram olacak kadar ekmek tüketebilirsiniz. Günde 3 dilim serbestti. Bunun ikisini kahvaltıda tüketin. Canınız istiyorsa 3 dilimin hepsini de kahvaltıda tüketebilirsiniz. O zaman öğlen veya akşamleyin ekmek hakkınız bitmiş oluyor. Yani miktara dikkat edin arkadaşlar. Burada önemli olan o. Günlük veya haftalık sınır ne kadar? Bunu geçmemeniz gerekiyor. Kuralımız bu. Normalde ekmek nasıl olması lazımdı? Çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği, siyez ekmeği ekşi mayalı, tuzsuz olması gerekiyor. Fakat gluten enteropatisi, gluten hassasiyeti olanlara ise mısır ekmeği ile kara buğday ekmeğini öneriyoruz. Çünkü bunlarda gluten yok. Bir de bu ürik asit taşı olanlar, ürik asit gutu olanlarda, yüksekliği olanlarda ürik asit ne veriyoruz peki? Beyaz ekmek tüketmelerini öneriyoruz onlara da. Veya fosfor ve potasyumu ilaç ve diyete rağmen kontrol altına alamadığımız böbrek hastalarına yine beyaz ekmek öneriyoruz. Gelelim ekmeğin yanında ne gider? Peynir. Peynir de günde 30 gram kadar lor, çökelek, dil peyniri tuzsuz olmak şartıyla kahvaltıda yine tüketilebilir. Her gün serbest bu. Peki peynir tüketmek istemeyenler, sevmeyenler günde 2 yemek kaşığı yoğurt da yiyebilirdi. Bu hakkını ister 1 yemek kaşığı, isterse 2 yemek kaşığı ev yapımı probiyotik yoğurdu yine kahvaltıda da tüketebilir arkadaşlar. Yoğurdu
oldu. İsterseniz tek başına yiyin veya birazdan bahsedeceğim patatesle beraber de onu karıştırarak salata şeklinde de yine tüketebilirsiniz. Zeytine gelelim. Zeytin de kahvaltının vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Günde 7 tane tuzsuz yeşil zeytin tüketebilirsiniz arkadaşlar. Yani ortalama 30 grama denk geliyor. Siyah zeytin de olur ama içine kostik denen bu acılığını alan bir madde var. Bu fazla konulduğu zaman böbreklere zarar verebiliyor. Kostik koymadan yapılırsa siyah zeytinden de yine 7 tane tüketebilirsiniz. Bir de 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, yani 10 gram kadar ve çeyrek limonla da bu zeytinleri marine edebilirsiniz. Daha lezzetli hale gelebilir. Peki gelelim çaya. Çayı da kahvaltıda 1 veya 2 bardak olacak şekilde, açık olmak şartıyla, yani 100 ila 200 mililitre kadar siyah çay şeklinde tüketebilirsiniz. Çay şekersiz olması lazım. Diyabetiniz yoksa bal koyabilirsiniz içerisine. Diyabetiniz varsa ancak tadımlık koyabilirsiniz balı. Siyah çay yerine ıhlamur veya gül çayı da yine bir seçenek. Yaklaşık çay dışında 30'a yakın yine başka çaylar da var ama en meşhurları bunlar olduğu için ben bunu size sunuyorum. Çaya ayrıca dilim olarak içine sıkmadan limon da yine içine koyabilirsin. Karanfil veya tarçın da aroma vermesi açısından konulabilir. Çayın günlük limiti kaçtı? En fazla 3 ila 4 bardak çay içebilirdiniz ama çarpıntınız, taşikardiniz, ritim bozukluğunuz, ürik asit taşınız varsa yarıya düşmeniz lazım. O hastalarımız kahvaltıda 1 bardak çay içtiler mi yeterli olabilir. Ha, şunu da diyebilirsiniz. Ben 4 tane çayımın hepsini kahvaltıda tüketmek istiyorum. O zaman 4 bardak da içebilirsiniz. Ama genelde hepsini kahvaltıda tüketmeyin. 2 bardağı da geçmezseniz daha da iyi olur. Tamam. Gelelim çorbaya. Biz genelde böbrek hastalarımıza şehriye çorbasını ve tarhana çorbasını öneriyoruz. Şehriye çorbası her gün 1 porsiyon, yani 100 gram kadar tüketilebilir. Esmer şehriye olursa çok daha iyi olur. Tarhana çorbasını ise, bu normal herkesin bildiği tarhana değildi. Ben nasıl yapıldığının tarifini size anlatmıştım. Haftada normalde 3 porsiyon, yani 1 porsiyon ortalama 100 grama denk geliyor, tüketilebilirdi. Bunu isteyenler kahvaltıda da tüketebilir. Ama her gün tüketemezsiniz tarhana çorbasını. Haftada 3. İşte onu kahvaltıya da denk getirebilirsiniz. İsteyenler içine limon da sıkabilir. Limonda da miktarımız kaçtı? Yarım limonla çeyrek limon, yani 25 ila 50 gram kadar limon tüketebilirsiniz. Böbrek dostu bir meyveydi limonumuzda. Gelelim yumurtaya. Normalde biz yumurtayı 2 ila 4 tane haşlanmış veya omlet şeklinde yumurtanın beyazını tüketebilirsiniz. Bunu isterseniz kahvaltıda da tüketin. Sarısını ise haftada 2'den fazla tüketmemeniz gerekiyordu. Benim genel önerim şu: 2 tane yeterli olur ortalama kahvaltıda. Çok canınız çekiyor yemek, o zaman 4 tane de yumurtanın beyazını ister omlet yapın, ister haşlayın. Üzerine de baharatlar, karabiberinizi, işte sumak vesaire, pul biberinizi döküp yine yiyebilirsiniz yumurtanızı da. Yalnız gut hastalığı olanlarda genelde her ne kadar çok kısıtlama yapmayın dense de ben kendi hastalarımda yarı dozda tüketiyorum. Yumurtamızı da yedik. 4 tane yumurtanın beyazı. Çorbamızı içtik, çayımızı içtik, zeytinimizi yedik, peynir yedik, ekmek yedik. Bitti mi? Daha bitmedi. Patates de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Patatesi de bir tane küçük boy, yani 100 gram kadar haşlanmış patatesi yine isteyenler kahvaltıda tüketebilir. Üzerine nane ve kekik haricindeki diğer baharatları da koyabilirsiniz. Yine zeytinyağıyla da bunu servis yapabilirsiniz veya yoğurt da üstüne dökebilirsiniz. Hani 2 yemek kaşığı hakkınız vardı da burada da kullanabilirsiniz. Normalde haftada 100 ila 400 gram kadar patates tüketilebiliyor arkadaşlar. Ama böbrek çalışma oranı gösteren GFR 15'in altında olduğu mu 100 gram, diğer hastalarımız ise 400 grama kadar tüketebilir. Onun için ben burada 100 gram tüketin diyorum. Çünkü en kötü değerde olanlarını göze katarak bu sunumu yapıyorum size. Onun için 100 gramı geçmemeye çalışın patateste de. Bal. Bal da yiyebilirsiniz. Eğer diyabetiniz yoksa arkadaşlar günde 2 ila 4 yemek kaşığı kadar bal serbestti. Ama 4 kaşık fazla gelir kahvaltıda. 2 yemek kaşığı, yani 40 gram kadar süzme bal veya çiçek balını rahatlıkla yiyebilirsiniz. Eğer şeker hastalığınız varsa tabi baldan uzak durmanız lazım ve 1 çay kaşığı kadar çiçek balı tüketebilirsiniz. Peki başka? Közlenmek şartıyla arkadaşlar biber, domates veya patlıcanı da yine kahvaltıda tüketebilirsiniz. Veya patlıcan, domates, biber salatası şeklinde de bunu sunabilirsiniz. Sarımsakla, işte domatesle, biberle, yoğurtla bunları karıştırıp yine salata şeklinde de getirebilirsiniz. Miktarları yalnız geçmemeniz gerekiyor. Şimdi biberde genellikle kahvaltıda 2 tane közlenmiş sivri biber. Bu rahatlıkla yenebilir. Veya sivri biber istemiyorsunuz, bir tane orta boy közlenmiş domates. Közlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Ya fırında
Ya tavada ya da mangalda. Ev ortamında çok mangal iyi gitmiyor. En güzeli yağsız tavada. Bu airfryer'lar çıktı. Onları pek önermiyorum. En güzeli yağsız tava veya fırına koyarsınız. Patlıcanı da mesela bir tane orta boy patlıcan yine közlenmiş şekilde kahvaltıda yine bunu yiyebilirsiniz. Tamam. Meyve de yenebilir. Meyvelerden de en güzeli bu yaz döneminde şimdi ne gider? Karpuz. Bir ince dilim veya 2 ince dilim normalde biz bir haftada öneriyorduk. Bu haftalık hakkınızın mesela bir tanesini kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Yanına da peynir mesela güzel gider. Şeker hastalığı olanlarda haftada 1 ince dilim, şeker hastalığı olmayanlarda haftada 2 ince dilim yani 300 gram kadar tüketilebiliyordu. Elma da yine yenebilir arkadaşlar kahvaltıda. Yeşil ekşi elma. Günde 1 tane hatta 4 taneye kadar bile tüketebilir şeker hastalığı olmayanlar. Eğer şekeriniz varsa bir tane tek tüketin. Şekeriniz yoksa günde 3-4 tane kadar bile elma yiyebilirsiniz. Ama yeşil ekşi elma olsun. Peki yeşil bulamadınız. Kırmızı, sarı da olabilir. Kuru yemiş peki? Evet az bir şeyde kuru yemiş de yine insanın canı çekebiliyor. Kahvaltıda yine yenebilir. Normalde ceviz ne kadardı? Haftada 4 adet ceviz tüketme hakkınız var. Kahvaltıda mesela bir tane ceviz rahatlıkla tüketebilirsiniz. Veya ceviz yemek istemiyorsunuz. 3 tane fındık yiyebilirsiniz. İşte haftada 10 taneydi fındığın hakkı da. Veya 2 tane badem tüketebilirsiniz. Bademin de haftada 8 tane hakkınız var. Bakın böyle tek tek cımbız cımbız alıp ben sizlere sunuyorum bunları. Hem fındık hem badem hem cevizi aynı anda tüketmenize gerek yok. Haftalık miktara uyarak işte bir tane ceviz aldınız, 2-3 tane de fındık aldınız. Bence bu yeterli olur. Bunlar nasıl olması gerekiyordu? Kavrulmamış, tuzsuz ve çiğ olacak. Evet. Şimdi bir de bakın bu yukarıda anlattıklarımda ben kitapta da bahsetmiştim. Ne diyordum? Her öğünde tek bir protein tüketin. Ama ben ne dedim biraz önce? Peynir de var, yumurta da var. İkisi de bunun protein. Arkadaşlar tamam klasik bilgi olarak her öğünde tek bir protein tüketin diyoruz ama hayatı zindan etmenin de anlamı yok. Yani küçücük bir peynir 30 gram kadar lor çökelek yediniz diye hemen bu emilimler vücutta bozulup da böbrek yetmezliğiniz son döneme gitmez. Kahvaltıda hiç olmazsa hayatınızın tadını bozmayın. Ağzınızın tadını bozmayın arkadaşlar. Onun için yumurtayı da peyniri de aynı kahvaltıda tüketin. Arkadaşlar. Çayı da mesela ben ne demiştim daha önceden? Yemeklerden yarım saat ve 1 saat önce veya yarım saat ve 1 saat sonra tüketin iyi ama kahvaltıda da çok lezzetli oluyor. İnsan çayı da tüketmesi lazım. Bence o da işte demir emilimini bozuyor vesaire işte yediğiniz gıdalar bozulursa da bozulsun. Yani o kadar da açık çay içiyorsunuz zaten. Ne kadar bozulacak ki? Ya çok böyle katı şeylere artık girmek istemiyorum. Çünkü hastaların yaşam kalitesi bozuluyor bu kadar. Zaten bir tane zevkiniz var. O da kahvaltı. Onu da zehir etmenin bir anlamı yok. Onun için artık bundan sonraki şeylerde daha esnek bir modeli öneriyorum ben. Evet toprak böbrek bakımı olarak sizlere örnek bir kahvaltı modelini de sunmuş oldum arkadaşlar. Hepinize huzurlu, mutlu, keyifli kahvaltılar diliyorum. Diğer videolarımızda bu kahvaltıların ayrıca daha uzun alt bölümlerini de sizlere sunacağım. Hepinize hayırlı günler olsun.